Zahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiiri var. Ben de şu anda 69 yaş şiirine oynuyorum. Biraz antrenman sizim. Antrenman yaptıktan sonra serilerimi tamamlayacağım. Daha zaman içinde size aktaracağım bunları. Ne eder eder vücudunuza eziyet edin. Çok çalışın. Vücudunuzu yenin her zaman. Vücudunuz sizi yenmesin. Hadi içi. Hadi. Oy yaramaz. Yaramaz. 50 dönüm tarlami bir sulayan. Buradan 50 dönüm araziye eşdeğer yem üretiyorum ve hayvanlarımı bakıyorum. Şu anda buradan 8 hayvan bakıyorum. 15 taneye kadar bakabilirim. Şu kadar yerde. Arpa hasılı o kadar önemli arkadaşlar. Evet. İstattık. Şu güzelliği nereye bulur? Daha bu 4 günlük. Arası ellerim yumuşadığı, sertleştiği zaman da krem sürüyorum ellerim. Ah, kremim de hazır, her şeyim hazır. Tamamen doğal bir ortam. Mükemmel bir şey. Şiddetli tavsiye ederim. Yapın arkadaşlar. ...54 yıldır motosikletin sırtındayım. Rize'de motokrosun başı benim. Yurt içinden ve yurt dışından ne kadar motorcu var ise hepsi bana gelir ve ben buradan bütün dağları kendilerine gezdiririm. Şimdi birazdan Rize grubu arkadaşlar, Ardeşen ve Çayeli grubu arkadaşlar, Ardeşen grubu bilhassa Rus sporculara dünya çapında crosslara antrenman veren arkadaşlar. Onlar da geliyor. Bugün dağları fethedeceğiz. 10 kişilik bir grupla dağlara çıkacağız. Birazdan gelecekler. Burada ne yapacağımızı kararlaştıracağız ve eski İpek yolundan dağları fethedeceğiz bugün. Selamünaleyküm. Recep hocam nasılsın? Hoş bulduk. Otur. 1968 yılında 14-15 yaşlarında buradan yaylaya biz inek getirirdik. Bura Rize'ye bir günlük mesafede. Küçükçayır mevkii. Bura yayla. Gördüğünüz gibi o zamanlar burada hanlar vardı burada. Bu handa yani otel. Şimdiki ismi otel. Eskiden han derdi. Altına inekler bağlanır. Üstüne otel, mutfağı, daha üstüne de otel bölümü, kalma bölümü vardı. Burada istirahat ettikten sonra insanlar yoluna devam edip giderlerdi. Böyle burada 3 tane han vardı.
Beyoğlu sokağının kalabalığı neyse eskiden bu yolun kalabalığı da oydu. O kadar kalabalık. Kervanla geçerdi buranın devamlı. Dün gibi hatırlıyorum. Bir de ağaçlar öyle gölge yapmıştı ki burada alttan gündüz geçerken bile gün ışığı arıyorsun. Göremiyorsun. Gece karanlığı gibiydi. Ama maalesef şimdi bir tane ağaç görebiliyor musunuz? Torunlarımıza hiçbir şey bırakmadık. Yazık bize. Ben iyi bir gezginim. 54 yıldır da motorun sırtındayım. Bakın bugün ekibi gezdiriyorum. Her tarafa. Rize'de gezmediğim dağ yok desem azdır ve ben ömrümde Rize'yi bitiremedim. Yurt dışı neyine senin? Yurt dışı gezmek neyine? Burası o kadar geniş bir arazi ki bir ömür yetmez burayı gezmeye. Yine şairimiz ne diyor? Günler kısaldı Kanlıca'nın ihtiyarları, bir bir hatırlamakla geçen sonbaharları. Yalnız bu semti sevmek için ömrümüz kısa, günler yavaşsa bitmese, yazlar kısalmasa. İçtik bu nadir içkiye yıllarca kanmadık. Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor, yazık. Arkadaşlar Rize'yi bir ömür yetmez gezmek için. Yurt dışına gezmenin bir anlamı yok. Artık demir alma vakti gelmişse bu limandan. O seyahatte ne mendil sallanır ne bir şey. Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar, bulunduğumuz yer Kurtderesi mevkii. Bu İpek yolu üzerinde tarihi 2 tane han kalıntıları var orada. Yani otel. Rize'den kalkan şeyler, daha yukarıdan kalkan şeyler burada ikinci gün mola verirdi hayvanlarıyla. Kervanlardan buradan Cimil'e oradan da şeye geçerdi. Vahşi ve doğalı çok güzel bir yer burada var. Arkadaşlarla motor tutkumuz üst seviyede. Tabii benim yaşım geçtiği için şimdi bunları bu genç arkadaşlara Mustafa öğretmenime bıraktım. Mustafa öğretmenim duygularını size paylaşsın, yani neden bu kadar zorluğu biz seviyoruz diye. Şimdi Recep hocam bayrağı aldı bir yere dikti.
bir yere dikti. Biz o bayrağı daha yukarıya doğru taşıdık değil mi Recep Hoca? Estağfurullah. Yani siz çok ileriye götürdünüz bunu. Aynen. Recep Hoca'nın izinden devam ediyoruz. Şimdi video izleyecek arkadaşlar işte ekipman falan görmeyebilir üzerimizde. Normalde bu şekilde değiliz biz. Bugün böyle düz yol yapacağız diye geldik. Düz yol yapacağız diye gelince böyle bir aksiyon oluşunca dayanamadık. Sağa sola vurmaya başladık. Şimdi o karşıda gözüken yer çok dik bir yamaç gibi gözükmüyor olabilir ama aşırı derecede dik ve o karşıdaki karlı gözüken yer aşağı yukarı 15-20 metre uzunluğunda 45-50 derece eğiminde bir yer. Yani normal bir insan Yani yürüyerek normal bir insan yürüyerek çıkabileceği bir yer değil. Çıkamaz da. Zaten başka arkadaşlarla tavsiye etmiyoruz, denemesinler. Sadece Mustafa abi. Mustafa abi sen de gel katıl. İşte beraber bu işi yapıyoruz burada. Yani profesyonel demeyelim de. Evet, Mustafa Cancı arkadaşımız bu Rusların dünyaya şampiyonasına katıldığı crossçulara antrenman veren bir arkadaş. Yani bu dağlarda. Evet, Verçenik Tepesi'nde özellik Evet. Çelmeş Çelmeş, bölgesi. Bu bölgede bulunan coğrafya yapı dünyada olduğuna inanmıyorum. Çünkü neden? Denizimiz, ırmağımız, deremiz, bayır olan zirvelerimiz, artı kayalık olan zirvelerimiz ve trekking yapılarak tırmanılan Kaçkar zirve bölgelerimiz var. Altı parmak zirvelerimiz var. Oralara biz de Mustafa hocamızla birlikte 3 sene önce hayalini kurmuştuk. O yere de gerçekleştirdik. Bütün göllere şu motorlarımızla trekking yaptıkları bölgelerde biz motorlarımızla her göle ulaştık. Bütün zirvelere tırmandık. Bu gelecek nesile bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Çünkü motorla oraya çıkılacağını kimse bilmiyordu ve inanmıyordu yani. Bunu Mustafa hocamla birlikte, Mustafa öğretmenimle birlikte rotaları çizerek, GPS'e yükleyerek tek tek bütün göllere, zirvelere ulaştık. Teşekkür ediyorum. Rize'mizin medarı iftiharı bu arkadaşlarımız. Yani ellerine sopalar, ayaklarıyla ayakkabılar, çivili ayakkabılarla dağcıların çıkamadığı yere bu motorlara çıkıyorlar. Bu daha öteye anlatmaya gerek yok. Geldiğimiz nokta bu ve 53 Enduro'yu mutlaka izlemenizi isterim. 53 Enduro. Dağlarda neler yapıldığını canlı canlı görün. Kahve köşelerinde şurada burada boş boş oturup zaman geçirmeyin. Ömür çok kısa. Bir ömür bu Rize'yi tanımaya yetmez. Evet, biz Bir duyamadık. ömür bu Rize'yi tanımaya yetmez arkadaşlar. 69 yaşında oldum. Daha gitmediğim çok yer var bu Rize'de. Onun için yok yurt dışıymış, şurasıymış, bunları unutun. Onca bulunduğunuz yeri coğrafyasını keşfedin. Gerisi artarsa onlara zaman ayırın. Artacağını da sanmıyorum.
Tamam sen. Gel Hüseyin, şöyle elini tut ya, bırak. Tamam sen çık. Bir dakika elini tut, bir dakika. Çık sen yapacağım da. Hadi bir dakika, hadi tut elini, koy içine. Heh, dur öyle, bekle. Tamam bekliyorum abi. Tut bir dakika. 5 dakika bile tutarım. 5 dakika. Olur bir dakika. Dur daha bir dakika, gel bak olmadı. Ne yarım dakika olur. Kesti mi? Şimdi biz yaptığımız enduro farklı bir enduro. Normal yollardan geziyorsun. Akşama kadar gezebilirsin. Günler boyu gezebilirsin. Ama bu motorla şöyle yani kamera çekiyor. Dik rampalar. Yani şurada biraz oynadık. Şöyle diyeyim size 2 dakikada şu bilekleri öyle kullanıyorsun ki hem motoru zapt ediyorsun hem vücudunu çekiyorsun hem motoru sağa sola götürmüyorsun. Şu bilekler şişiyor artık. El bitiyor. Şu ellerini sıkamıyorsun artık yani. 5 dakikada şu bilekler bitiyor. Şöyle gelir, kilitlenir. Şöyle göstereyim. Atmaya başlıyor. Çünkü yaklaşık 7-8 defa vurduk galiba oraya. Bayağı zorladık kendimizi. Bizim iş biraz ekstreme kaçıyor. Bir de böyle Tabii parça ki- topluyoruz. Zirvelere çıkarken Kaldır gösterelim. tabii ki bu yol dışı için geçerli. Yol dışına çıktınız mı kayalık bölgelerde gerçekten insan çok yoruluyor. Bilekler bitiyor. Kondisyon gerekiyor. Şimdi ne kadar zor olduğunu parkurlarda anlatayım. İstanbul, Ankara'dan misafirlerimiz geldi. Bizim Verçenik Vadisi dediğimiz parkur tamamen kayalık. Göllere ulaşıyoruz. Göllerden sonra aşağı Verçenik Vadisi'ne inerken parkur uzun olduğu için artık bilekler bitti. Basınç var, yorgunluk. Hatta 2 arkadaşımdan biri 15 dakika ellerimde bayıldı. İsmini vermeyeyim. Diğeri yarı baygın kaldı. Yani orada ben hiç paniklemedim tabii. Arkadaş ayılmasını bekledim. Bir gölümüz vardı. Üstünü falan çıkarttık. Göle koyduk. Gölde kendine geldi. Ondan sonra aldık. Parkuru öylelikle bitirdik. Yani ne kadar zor olduğunu buradan söyleyebilirim. Bir anımı anlatayım. Mustafa öğretmenimle birlikte. 3 sene boyunca motorla Transkaşgar yapmayı planladık. Planımızı 3 rotadan yaptık. Önce İspir'den denedik. Sonra Artvin, Olgunlar Yaylası'ndan denedik. En son bizim Elevit, Çat Vadisi Elevit, Hacıvarnak Yaylası'ndan meşhur lanetleme geçidi var. Trekkingçiler bastonlarla geçiyor. Tamamen kayalık. Yani çim yok. Tamamen taş. O bölgelerden Mustafa Hocam'la birlikte geçişimizi yaptık. Ta Kavron Karadeniz Gölü'ne üstten baktık. Sonra oradan Çaymakçı Yaylası'na indik. Çaymakçı Yaylası'ndan meşhur Ayder Yaylası'na ulaştık. Sabah 8'de başladık. Gece 10'da yola ulaşabildik. Yani çok zor bir parkurdu. 2 günlük parkuru bir güne sığdırdık. Böyle zor bir anımız da var Mustafa Hoca ile birlikte. Bu yolu da ilk Karadeniz'de yani Türkiye'de Kaşgar Dağları'nda yapan tek kişiyiz. Motorlarla Transkaskar'ı. Onu yaptık. Artık yeni gençlere vesile olmuşuzdur inşallah. Gelen nesiller rotamız çizilmiş. 53 Enduro'da yüklüdür. İzleyebilirler. Rotaları gezebilirler. İsmim Mustafa Canca. Yaşım 46. Halen daha devam ediyorum. Tabii yaşın el verdiği kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı yanlar diliyorum. Şimdi yine 53 Enduro ekibiyle yine gezmelere gittiğimiz zaman bizim bir arkadaş var. Kaskı biraz kafasında büyüktü. O şekilde devam etti tura. Bir yerde düştü bu. Düşünce kask tam arkaya doğru döndü. Yani kaskın ön kısmı arka tarafta. İrmağın içine düştü. Tabii bizim ekip gidince yerde gördü bunu. Baktı ki kafa ters dönmüş.
Dediler ki eyvah yani bunun boynu kırıldı kesin. Gitti bu çocuk, bir daha hareket etmiyor. Sonra içeriden ses yapıyor, boğuluyorum kurtarın beni diye. Bir baktık ki kaskı ters dönmüş tabii. Güzel anlar oluyor tabii. Evet. Şimdi ben şöyle, benim bir anı kabul etmiyorum. Yani motora gidip de eğer ona bir iki defa düşmemişsen, yani o gezi saymıyorum. Onun bugün bile bir defa düştüm. Ne hoşuma gitti ya, düşmeseydim sıkıntı olacaktı. Bu sabah gelirken Mustafa hocamız Recep Hoca'ya gidip orada kahvaltı yapacağımızı söyledi. Biz de tabii geldik Rize'ye. Öğretmenimizi görünce meğersem benim ortaokuldaki beden eğitimi öğretmenim olduğunu gördüm. Simayen tanıdım. Bir güzel bir hikayemiz oldu tabii ilk tanıştığımız zaman. Bizim o zaman beden eğitimi öğretmenimiz yoktu. Boşta duruyorduk. Sonra söylediler bize beden eğitimi öğretmeniniz gelecek. Sınıfa gidin diye. Sonra öğretmenimiz geldi. Tabii yaş itibariyle hani biz beden eğitimi öğretmeni biraz böyle genç, böyle deli dolu birisini, böyle güçlü, kaslı birisini beklerken Recep hocamız tabii yaşı biraz daha emekliliğine yakın olduğu için gelince biz tabii güldük. Ya işte beden eğitimi öğretmeni, yani ummadığımız bir adam geldi karşımıza. Öğretmenimiz de tabii dedi ki spor salonunda bakalım kim gülecek dedi. Neyse biz indik aşağıya. Orada öğretmenimiz dedi ki bir böyle kendine güvenen, böyle güçlü, kuvvetli 3 kişi bir gelsin beni bir yere devirsin bakalım dedi. Üste gülüyordunuz dedi. Biz de dedik hocam yani bir tarafların kırılır şimdi. Biz de sen güreşemezsin, yenemezsin bizi. Gelin dedi tabii. Biz üstüne yürüyünce bir tanemizi böyle kafasından tutup bacağından arasına aldı. Öbür iki arkadaşla birlikte ikimiz de gidince birini oradan birini buradan böyle sıkıştırıp bizi perişan etti. Biz tabii umduğumuz gibi değildi. Meğersem milli de güreşçiymiş hocamız. Yani böyle de güzel bir anımız oldu. Yıllar sonra tekrardan bu sefer motosikletle tanıştık. Bu mutluluk bana ait ya. Bugün benim en büyük kazanımım bu oldu yani. Öğrencimle tekrar motor dünyasında buluşmak bambaşka bir his. İstanbul'dan geldim. Yaş 58. Şu güzellik, şu papatyalar, şu çiçekler, kurbağalar, suyun berraklığı, netliği. Yani bunu sen nerede göreceksin? Ancak böyle çıkacaksın 3000 rakıma, 2500 rakıma. Karı, suyu, çiçeği, börtü, böceği hep bir anda göreceksin. Bu da tabii insanın ruhunu güzelleştiriyor. Yaş olarak böyle daha insan genç hissediyor kendisini. 1, 2, 3 diyorum 53 önce diye bağırıyoruz, tamam mı? 1, 2, 3, 53 Endro!